Merhabalar arkadaşlar. KPSS temel kavramlar bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün KPSS temel kavramlar birinci videoyu da güzel şekilde anlatım yapacağız. Sorular çözeceğiz. Sonra da ikinci videoya geçeceğiz. KPSS'de bu temel kavramlar konusundan yaklaşık bir iki tane soru çıkıyor. Yani kesin çıkıyor. Bunda hemfikir olabiliriz. Onun haricinde de zaten diğer konularla beraber entegre şekilde bu konuları bilmeden, temel kavramları bilmeden arkadaşlar bu sayı kümelerini bilmeden bir işlem yapamazsınız. Çok fazla kendiniz bayağı bir eksik hissedersiniz matematikte kendinizi. Peki şimdi biz ne yapacağız? Biz şimdi temel kavramlarına sayı kümelerini öğreneceğiz. Sonra sorularımızı çözeceğiz. En sonunda da ikinci videoda da soru çözüp temel kavramlar bahsini kapatacağız. Ben aşağıda size PDF bırakacağım. PDF'te bu anlattıklarımın hepsi yer alacak. Sorular da aynı şekilde yer alacak. Önce bu videoyu dinlersiniz. Sonra da ne yapıyorsunuz? Aşağıdaki soruları, PDF'teki soruları tekrardan çözersiniz. Bazen de sayılarını değiştirirsiniz. Siz kendiniz matematiğe çalışmış olursunuz. Tamam mı? Çünkü matematik soru çözerek öğrenilir. Çünkü bu sayı kümelerinde şimdi konu anlatımı yapacağız. Konu anlatımı 5 dakika sürmeyecek. Sorular üzerinde konuşacağız. Hadi neyse gel hemen başlayalım. Şimdi rakamla hemen başlıyoruz. Rakam dediğimiz ifade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur arkadaşlar. Başka rakam yoktur. Bak rakam 10 değildir. 10 bir rakam değildir. 10 bir sayıdır. 2 rakamlı bir sayıdır. Ya da 500, 3 rakamlı bir sayı. Rakam sadece sıfırdan başlayıp 9'a kadar devam eden sayılardır. Sana en büyük rakam dediğinde adam 9 diyeceksin. En büyük rakam. Sana en küçük rakamı sorduğumda bu da en küçük rakam. 0. Tamam mı? Yani rakam dediğimiz ifade sıfırdan 9'a. Bunu nasıl sana açıklayabilirim? Şu şekilde açıklayabilirim Rafık. Sen Türkçe'de sesli harfleri biliyorsun değil mi? A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü. Yani bu sesli harflerde nasıl Türkçe'de sesli harf sayısı 8 ise hani 29 harf arasında matematikteki rakam sayısı da bu şekilde 10 tane arkadaşlar. Sıfırdan 9'a kadar. Normalde bir sürü sayı var sonsuza kadar. Ama rakam dediğimiz ifade sıfırdan 9'a kadar. Başka rakam yok. Tamam mı? Sıfırdan 9'a kadar. Sana tanım kümesinde bu sayılar bir rakamdır derse sıfırdan 9'a kadar bir değer alır. 0, 9 dahil. Başka bir değer alamaz. Tamam mı? Burada anlaştık. Rakamda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Adam sana dedi ki eksi 5675. Bu bir rakam mıdır? Hayır. Bu bir rakamdır. Bu bir sayıdır. 4 rakamlı bir sayıdır. Negatif sayıdır. Diyorsun ki buna 4 rakamlı negatif bir sayıdır. Çünkü sayılar rakamlardan oluşur arkadaşlar. Aynı kelimelerin harflerden oluştuğu gibi. Tamam mı? Rakamı anladığınızı düşünüyorum. Sıfırdan 9'a kadar gidiyormuş. 0 en küçük rakammış. 9 da en büyük rakammış. Tamam mı? Çok iyi. Süper. Buraya kadar iyiyiz. Şimdi gelelim doğal sayılara. Peki doğal sayılar ne? Arkadaşlar doğal sayılar da sıfırdan başlayıp sayı sonsuza kadar giden sayılardır. Ve ne ile gösterilir? Ne ile gösterilir? Yani ne ile gösterilir? Şu şekilde ne simgesiyle gösterilir doğal sayılar? Sorularda bazen karşınıza çıkar. Buna doğal sayılar diyorsunuz. Sıfırdan başlayıp zaten İngilizce'de natural kelimesinden natural kelimesinin baş harfini aldığından natural diye ne harfinden de aklınızda kalabilir. Bu da doğal sayılar kümesi. Yani sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Burada önemli olan detay ne? Sıfırın olması yine. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidip ve artı sonsuza kadar gidiyor. En küçük doğal sayı nedir diye sordum sana, hemen direkt sıfırı yapıştırdın bana. En küçük doğal sayı arkadaşlar sıfırdır. Bak bunu unutma, tamam mı? Karşına çıkar. En küçük doğal sayı, çünkü tanım kümesinin doğal sayı verir. Sana soracağı sayıların. En küçük değerini sorarsa sen hemen sıfırı yapıştırırsın. Peki bazen şu oluyor. Normalde en şeklinde gösteriliyor ama bazen en artı şeklinde sorarsa ne yapacağız? En artı derse şu sıfırı almıyorsun. Tamam mı? Şuradan devam ediyorsun. Yani sayma sayıları oluyor. Sıfır dediğimiz ifade nötrdür arkadaşlar. Bunu şimdi tam sayılarda da göreceğiz. Ne eksi ne artıdır. Ama artı dediği zaman sen sıfırı almıyorsun. Şimdi tam sayıları aşağıda göreceğiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu kümeye ise sayma sayıları denir arkadaşlar. Sayma sayıları. Şimdi ben sana say dedim. Sen hemen başlıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak sayma sayıları da birden başlayıp sonsuza giden kümeler. Doğal sayılarla sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Tamam mı? Burada hemfikir miyiz? Evet. Ne harfiyle gösteriliyor doğal sayılar kümesi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Negatif değerler var mı? Hayır, negatif değerler yok. Geldin aşağıya.
Aşağıda ne var? Tam sayı kümesi var. Tam sayı kümesi neymiş? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi sonsuza kadar gidiyor. Burada da 0 var. 1, 2, 3, 4, 5 artı sonsuza kadar gidiyor. Arkadaşlar tam sayılar kümesi z ile gösterilir. Bu şekilde z ile gösterilir. Şu sıfırdan başlayıp yani birden başlayıp sonsuza kadar gitmesine z artı denir. Hani pozitif tam sayılar. Şuraya da altına Türkçesini yazalım. Şuraya pozitif tam sayılar denir. Tamam mı? Ve z artı yukarıda artı ile gösterilir. Şuraya ise negatif tam sayılar. Şu yukarıda eksi işaretiyle gösterilir. Ve negatif tam sayılar denir. Negatif tam sayılar denir. Peki sıfır ne? Sıfır nötrdür arkadaşlar. Yani nötr dediğimiz olay ne demek? Adam sana dedi ki bu negatif tam sayılar dedi. Negatif tam sayılar dediyse sıfır almıyorsun. Kaç tane pozitif tam sayı değeri vardır dedi. Yine sıfır almıyorsun. Ama dedi ki kaç tane tam sayı değeri vardır. O zaman sıfır alıyorsun. Bak sıfır ne pozitif ne negatiftir ama nötrdür. Yani tam sayı kümesinde vardır ama ne pozitif ne de negatiftir Rafık. Anladın mı sen bu olayı? Çok rahat anladığını düşünüyorum. Peki tam sayılardaki bu negatif olayı ne hocam? Yani negatif olayı tam sayılarda, şimdi doğal sayılarda negatif sayılar yok değil mi? Bunun eksikliğinden dolayı tam sayılar ortaya çıkıyor. Tam sayılarda, şimdi doğal sayılarda sıfırdan sonsuza kadar gidiyor ya. Tam sayılarda sıfırdan sonsuz haricinde bir de eksi birden sonsuza kadar gidiyor. Ve bu negatif sayılarda senin unutmaman gereken olay şu. Şimdi pozitif sayılarda 50 dediğimiz ifade 25'ten büyük değil mi? Evet, ama negatif sayılarda eksi 50, eksi 25 dediğimizde hangisi daha büyük? Eksi 25 daha büyük arkadaşlar. Bunu şöyle aklınızda tutun. Bu normal sayılarda, şimdi 50 25'ten büyük ya, başına eksi geldiğinde tam tersi olduğunu düşünün. Tam tersi olduğunu düşünürseniz eksi 25 eksi 50'den daha büyüktür çünkü sıfıra daha yakındır. Tamam, bu eksinin mantığını bu şekilde kavramaya çalışın. Yani normal sayıyla karşılaştırın. Size adam dedi ki eksi 36 mı daha büyük, eksi 25 mi? Sen hemen normal 36 ile 25'ten hangisi büyük? 36 büyük değil mi? Ama başlarına eksi alınca ters değiştiriyor, yön değiştiriyor dersin. Dersin ki eksi 25 eksi 36'dan daha büyük. Tamam mı? Tamam Rafık, sen burada anladığını düşünüyorum. Rakamı doğal sayı, tam sayı. Ve hemen geçtim diğer sayı kümelerine. Ne varmış diğer sayı kümelerinde? Rasyonel sayılar. Şimdi rasyonel sayılar a ve b birer tam sayı ve b sıfırdan farklı olmak üzere a bölü b şeklindeki sayılardır arkadaşlar. Rasyonel sayılar ve şu şekilde gösterilir. Şu Q işaretiyle şu şekilde Q şeklinde gösterilir arkadaşlar. Karşınıza çıkarsa pek çıkmaz ama şu aşamada yine çıkarsa Q şeklinde bu şekilde gösterilir rasyonel sayılar. Şimdi örnek vermek gerekirse eksi 7 bölü 5 atıyorum 5 9 bölü 7 bu şekilde ifadeler arkadaşlar birer rasyonel sayı. Yani böyle a bölü b şeklinde yazılır. Negatif olabilir, artı olabilir, hiç fark etmez. Mesela şu 5 sayısının rasyonel olması size biraz şey geldi değil mi? Tuhaf geldi. Çünkü 5 hem tam sayı, doğal sayı ama rasyonel sayı ne alaka? Bu 5'in altında gizli 1 vardır arkadaşlar. Bu şekilde a bölü b şeklinde, yani a 5, b 1'dir. Bu şekilde rasyonel sayı ifadesine yazılır. Rasyonel sayı dediğimiz ifade zaten biz bunu bir video olarak ileride çok rahat konuşacağız. Çünkü kesin soru çıkıyor. O yüzden burada bir hemfikir olmanız açısından yazıyorum. İrrasyonel sayılar ne peki? İrrasyonel sayılar ise arkadaşlar sonucu kesin olmayan sayılardır. Yani ne demek istiyorum? İşte örnek vermem gerekirse önce bir gösteriş şeyini yazalım. Bu da aynı şekilde Q şeklinde ama üstünde bir tık işareti var, çizgi işareti. Bu gösterimi de bu irrasyonel sayıların. Örnek vermem gerekirse işte kök 3, pi sayısı. Yani bunların tam bir değeri yok arkadaşlar. İşte pi sayısı ne? 3,14,16, 17, 18 böyle bu şekilde gidiyor. Bir değerleri yok. İrrasyonel sayılarda bu şekilde bir değeri yok. Anlatabildim mi? Evet. Sonucu kesin olmayan sayılar. Reel sayılar ne? Reel. Bu kesinlikle zaten karşınıza çıkacaktır. Soruda der ki reel, gerçel ya da gerçek sayılar. Bu en geniş tanım kümesidir arkadaşlar. Şimdiye kadar anlattığım sayı kümelerinin hepsi reel sayıdır. Yani adam sana reel sayı dediği zaman senin bu sayıların hepsini anlaman lazım. Tıpkı şey gibi düşün. İşte bu doğal sayılar 10 TL'lik banknot, tam sayılar 20 TL'lik banknot, rasyonel sayılar 50 TL'lik banknot, reel sayılar ise 200 TL'lik banknottur arkadaşlar. Yani her türlü 10 TL'yi de kapsar, 20 TL'yi de, 50 TL'yi de, 100 TL'yi de hepsini kapsadığı için reel sayılar bu bütün sayıların tamamıdır. Bu nasıl gösterilir peki?
şöyle R şeklinde gösterilir. Soru arasında reel demek zorunda değildir. Gerçel der bazen. Bazen de gerçek sayı, gerçek der tanım kümesi olarak. Sen bunu anlayacaksın. Burada ne vardır? İşte 3 bölü 7 vardır. Atıyorum rasyonel sayı. Eksi 5, eksi 9. Bütün sayılar var arkadaşlar. Aklıma gelen kök 5, kök 7. Sana çünkü reel gerçek sayılar gerçel sayı dediği için bütün sayı kümesini alıyorsun. Tamam mı? Burada anlaştık mı Rafık? Anlaştığımızı düşünüyorum. O zaman gel hemen sorulara geçelim. Bakalım nasıl bir sorular varmış. Şimdi ilk sorumuz ne arkadaşlar? Soru 1 rakamla alakalı. A, B ve C rakamdır demiş. 5A artı 3B eksi C ifadesinin en büyük ve en küçük değeri kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda ilk bakacağın yer, bak kesinlikle mühim olan en önemli yer neresi biliyor musun? Sen biliyorsun zaten, şurası. Şimdi adam sana ne demiş? A, B ve C rakamdır demiş. Sen şimdi rakamın ne olduğunu biliyorsun. İşte rakam sıfırdan başlayarak 2, 3, 9'a kadar giden sayı kümesi. Doğru mu? Evet, bak bunu yazdın ya, soru bitti. A, B ve C rakamdır. Üçü de bu küme içindeki bir elemanla. Peki burada biz diğer soracağın şey ise, şimdi rakam da A, B ve C. Peki bunlar farklı rakamlar mı? Yok, hayır, soruda belirtmemiş. Aa, süper. Tamam, farklı rakam değilmiş. O zaman şimdi soruya dönüyorum. 5A artı 3B eksi C ifadesinin en büyük ve en küçük değeri kaçtır? En büyük değerini bulurken bak ne yapıyoruz? Şimdi sana burada en büyük değerini bul desem 5A artı 3B eksi C, nasıl bir yol izlersin? Hocam ben en büyük değerini buluyorsam baş katsayısı da büyük olanlara en büyük değeri veririm, pozitif ifadelere. Doğru mu? Tamam. O zaman diyorsun ki sen, hocam bunların ifadesi zaten pozitif. Doğru mu? Evet, ben buraya verebildiğim kadar en yüksek ifadeyi verirsem bu toplamda o kadar yüksek çıkar. Aa, süper. O zaman derim ki A'ya 9 veririm. B'ye de 9 veririm. Toplamları yüksek çıkması için. Doğru mu? Kaç çıkmış olur o zaman? 5 kere 9'u şuraya yazalım. 9 artı 3 kere 9. Peki şurada da C var. Eksi C. Hocam burada eksi ifadeyi çıkartıyorum. Yani negatif bir ifade. Doğru mu? Yani bu sayıyı küçültmem lazım. Tıpkı şey gibi, 50 lira cebinde 50 lira var. 20 liralık bir şey alacaksın. 20 liralık bir şey alırsan ne olur? 50 eksi 20 cebinde 30 TL kalır. Doğru mu? Ama sen diyorsun ki ben 20 liralıktan değil de daha kalitesiz olan 10 liralıktan alırım. 50 eksi 10 dersin. 40 lira kalmış olur cebinde. O zaman şurada nasıl bir genelleme yapabilirsin? Bu çıkardığımız eksi değeri ne kadar küçük olursa benim cebimde kalan para da o kadar büyük olur. Doğru mu? Ben A'ya 9, B'ye 9 verdim. O zaman C'ye rakamdan en küçük değeri vermeliyim ki benim cebimde çok fazla para kalsın. Olay anlaşıldı mı Rafık? Bu kadar basit. Tamam. O zaman C'ye 0 verirsen en küçük değeri, ben en büyük değeri elde ederim. O zaman 5 kere 9 artı 3 kere 9 eksi 0. Doğru mu? 5 kere 9 kaç? 5 çarpı 9 45. Peki 3 kere 9 kaç? 27 eksi 0. 45 artı 27 topladık. 60, 70, 72 geldi. Doğru mu? O zaman en büyük değer 72'ymiş. Bak burada anladın, tamam mı? Bir de A ve B'nin farklı demediği için 9, 9'u aldık, tamam mı? Farklı deseydi katsayısı büyük olana 9, küçük olana 8 verirdik. Şimdi gelelim en küçük ifadeye. En küçük ifadesini nasıl buluyoruz? Sen zaten anladın. 5A artı 3B eksi C. Şimdi en küçük en büyük ifadede nasıl ki A ile B'ye 9 en yüksek değeri veriyorsak, en küçük ifadede de A'ya B'ye en küçük değeri vermemiz lazım. Bir de ayrıyeten C negatif diyor ya, eksi. Ona da en büyük değeri verelim ki negatif çıksın soru. Nasıl soru? Yani ben bu soruda şu şekilde yapardım. Şimdi en küçük diyorsa ben A'ya B'ye 9 verdiysem en küçük rakam kaç? 0. O zaman en küçük dediği için 0 aklımda olmalı. Ben A'ya 0 veririm. Peki B'ye 0 verebilir miyim? Verebilirim yine. Neden verebilirim? Çünkü farklı dememiş zaten. Peki C'ye ne verebilirim? Şimdi daha demin burada A ile B'ye en büyük verip C'ye en küçük verdik ya. En küçük değerde de C'ye en büyük verelim ki sayımız daha da küçülsün. Çünkü negatif eksi ya. Eksi sayılar biliyorsunuz pozitif sayılardan daha küçük. O zaman ben C'ye 9'u yapıştırırım. O zaman ne geldi? 5 kere 0 artı 3 çarpı 0 eksi 9. 5 çarpı 0 kaç? 0. 0 ile sayının çarpımı hep 0. 3 çarpı 0 0 ve eksi 9. O zaman sonucumuz ne çıktı?
eksi 9 çıkmış olduğu en küçük değer arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı Rafık? Bir problem var mı? Yok. Şuradaki husus ne? C'nin en küçük olmasını, yani bu ifadenin en küçük olmasını istediğimiz için C'ye 9 verdik ve eksi 9. Eksi olacağı için hani küçük oldu. A ile B pozitif olduğu için bunlara 0 verdim. C de pozitif olsaydı ben C'ye de 0 yapıştırırdım. Anlatabildim mi? Evet, PDF'lerdeki soruyu sen bakıp çözüyorsun aynı şekilde. Attım bunu. Soru 2 ne? A ve B doğal sayıdır diyor. Çok iyi. Şimdi bu sefer tanım kümemiz değişti arkadaşlar. A ve B doğal sayıysa hemen şuraya n ile gösteriliyordu. Sıfırdan başlayıp 0, 1, 2 nokta sonsuza kadar gidiyordu. Ne sormuş acaba? Şimdi demiş ki A artı B 8 ise A çarpı B'nin en büyük ve en küçük değeri kaçtır? Tamam, çok iyi. A artı B'nin 8 olduğunu söylemiş. Toplamın. Doğru mu? Evet. Doğal sayı olduğunu söylemiş ve A çarpı B'nin en büyük ve en küçük değerini soruyor. Hadi gel hemen normal deneyerek bulalım A artı B 8 ifadesini. Şimdi A artı B 8 ise ve doğal sayıysa ben bunlara en az kaç verebilirim? Birisine 0 verebilirim. Doğru mu? Tamam, deneyelim. O zaman ben A'ya 0 verdiğimde B kaç olur? Toplamı 8 olacak ya. B 8 olur. Doğru mu? Peki A 0 B 8 olduğunda çarpımları kaç? 8 çarpı 0 0. Peki A'ya ben 1 verdiğimde B kaç geliyor? B 7 gelir. 7 çarpı 1 7. A'ya 2 verdiğimde kaç gelir B? Toplamı 8 olacak ya, 6 gelir. Çarptım 12. A'ya 3 veriyorum. B'ye 5 geldi. 5 kere 3 15. A'ya 4 veriyorum. B kaç oldu? 4. 4 çarpı 4 16. A'ya 5 veriyorum. Bu sefer ne olacak? Tekrar edecek. A'ya 5 verirsem bu sefer 3 olacak B. Sonra A'ya 6 verirsem bu şekilde ilerleyecek. Hatta onu da verelim. A'ya 6 verirsem B2. Şurası 15, 12. Tekrar ediyor. Bak sen de gördün zaten. 7'ye 1. 7 ve 8'e 0. 0. Doğru mu? Buraya kadar hemfikirsin. Yani A artı B'nin 8 diyoruz da bunları alabiliyor. Peki burada en büyük değer hangisi? En büyük değer şu hocam. 16. En büyük değer. Peki en küçük değer kaç? Hocam en küçük değer de 0. Peki buna nasıl karar verdin? Hocam bütün ihtimalleri yazdım. En küçük değeri 0 çıktı. En büyük değeri de 16 çıktı. Doğal sayıysa bunlardan başka bir şey yok. Doğru. Hakikaten doğru yaptın Rafık. En küçük değeri 0 ve en büyük değeri 16. Bak burada kendini direkt deneyerek hemen 0,8 1 değer doğal sayı olduğu için verdik. Yani şurada o zaman şu genelleme karşımıza çıkmıyor mu? Hocam biz bu ifadelerde, yani toplamı verilen bir ifadede en yakın birbirine ikisi de en yakın ifadeler, bak 4 4 çarpımın en büyük olduğu ifadelermiş. Bak diğer mesela bir sürü değer verdin. En yakın olduğu ifade A ile B'nin birbirine en yakın olduğu 4 4, yani birbirine eşit olduğu durumda ya da en yakın olduğu durumda en büyük sonucu buldum. O zaman gelir şuraya notu yazarım. Toplamı verilen ifadenin çarpımının en büyük değerini bulmak için ne yapıyoruz Rafık? En büyük değerini bulmak için iki sayı arasındaki fark çok az olmalıdır. İki sayı arasındaki fark bu olabilecek en minimum olmalı. En az olmalı. En az olmalı. Bak buradaki fark ne? 0. Birbirine eşit çünkü A artı B. 4 artı 4 8. O zaman bunları çarptım 16. Yani toplamı verilen ifadede çarpımın en büyük değerini size soruyorsa arkadaşlar, bu toplamda ikisinin de hemen hemen en yakın değerlerini seçmeniz lazım ki çarpımı en yüksek olsun. Zaten bak buradan da tatbik ettik, denedik, uyguladık ve sonuç gerçekten doğru çıkmış oldu. Yani size böyle ifade verdiğinde şu iki ifadeyi en yakın olacak şekilde sayıları birbirine seçeceksiniz ve o şekilde çarpım yapacaksınız. Peki en küçük değerde ne? En küçük değerde ise arkadaşlar sayıların arasında en uzak olan olması gerekiyor. En küçük derece, yani fark fazla olursa en büyük değer olur. Mesela burada 0'dan 8 kaç fark var? 8 fark var. En fazla fark burada var ve çarptık, en küçük değerde 0 oldu. Aynı notu en küçük değer içinde yazabilirsiniz. Toplama verilen ifadenin çarpımın en küçük değerini bulmak için iki sayı arasındaki fark en büyük olmalıdır. Yani bu verilen
ifadeler içinde en büyük ve en az diyorum. Tamam mı? Anlaşıldı Rafık herhalde. Bu şekilde soruları çözeceksin. Zaten bir sürü bu şekilde sorular var. Birazdan da anlatacağız bu şekilde ilerlemeyi. Soruyu anladığını düşünüyorum. Hemen 3. soruya geçtim. 3. soruda bizi x ve y doğal sayıdır diyor. Çok iyi. Yine x ve y doğal sayıysa ben bunun hemen direkt şu şekilde, tanım kümesi çok önemli. Bak altını çiz. Soruyu okumadan hemen burada hangileri alabilir? 0, 1, 2 nokta sonsuza kadar giden ifadeleri alabilir dedin. Tamam mı Rafık? Ondan sonra yapacağın şey ne? X çarpı y'nin 18 olduğunu kullanmak olacak. Şimdi x çarpı y 18 ise x artı y toplamının en büyük ve en küçük değeri. Daha demin toplam verdi. Çarpımın en büyük ve en küçük değerini sordu ve ben en büyük değeri farkın en az olduğu, en küçük değeri de farkın en çok olduğu değerler arasında buldum. Peki çarpımın verilen ifadede x çarpı y eşittir 18 ise x artı y toplamının en büyük ve en küçük değeri. X artı y toplamının en büyük ve en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi ben burada yine aynı şekilde değer verelim. Bakalım bir genelleme yapabilecek miyiz? Tamam mı? Şimdi ben buraya 0 verebilir miyim x yerine? Hayır, veremem. Neden? Çünkü 0 verirsem 0 ile bir şeyin çarpımı 0 olur ve burada 18 çıkmış. O zaman direkt x'e 1 vermekte başlıyorum. 1 ile neyi çarparsam 18 olur? 18'i. X'e 2 verdim. 2 ile neyi çarparsam 18 olur? 9'u. 3 verdim. 3 ile neyi çarparsam 6. 4 verdim. 4 olur mu? 4 ile bir şeyin çarpımı 18 olur mu? Doğal sayılar kümesinde olmaz. 5 ile bir şey çarptım. Olmaz. 6 olur. 6 çarpı 3. Bak yine tekrar etti. Gördün mü burada? Ondan sonrası tamamen zaten kendi kendine tekrar edecek. 6, 3. Ne olacak o zaman? 9, 2. Ondan sonra da 18'e 1 oldu. Bak buradan sonrası tekrar etti aynı şekilde. Şimdi toplamlarını bulursak 1 çarpı 18'in toplamı kaç? 19. 9 çarpı 2'nin toplamı kaç? 11. 3 çarpı 6'nın toplamı kaç? 9. Aynı şekilde burada da bak tekrar edeceği için 9, 11, 19. Şimdi burada sen en büyük değeri nerede buldun? Buradaki en büyük değer ne? 19. Sen buna hemen en büyük değer dedin. Doğru mu? Doğru dedin Rafık. Yani birbirimizi kandırmayalım. Sen buna en büyük değer dedin. Doğru dedin zaten. En küçük değeri ne dedin Rafık? İşte en küçük değer de hemen buraya kendi kendini zaten söyledim. Toplam azalıyor. En küçük değer. Yani burada görülen köy kılavuz istemiyor Rafık. Bak ben burada baktım. En büyük değer 19. En küçük değer 9. Tamam, burada zaten sorun yok. X artı y toplamının en büyük ve en küçük değeri kaçtır dedim. En büyüğü 19. En küçüğü de 9 bulduk. Bak burada kendimiz bulduk. O zaman not. Çarpımı verilen ifadenin ikili ifadenin, yani bu şey fark etmez, ikili üçlü, çarpımı verilen ifadelerin benimle beraber not al. Çarpımı verilen ifadelerin toplamının en büyük değeri soruluyorsa fark en fazla olmalı. Anlatabiliyor. Bak burada daha deminki toplam ifadesi vardı çarpım için. Çarpımın en büyük olması için birbirine yakın olması gerekiyordu farkın. Çarpımı verilen toplamı istenilen sonuçlarda ise bu farkın çok uzak olması gerekiyor. Bak burada da sen gördün 1 çarpı 18 fark çok uzak ama toplamı 19 geldi. 2 çarpı 9 fark hemen buradan daha az. Topladım 11 geldi. 3 çarpı 6 topladım 9 geldi. Yani demek ki bu çarpımı verilen ifadede aralarındaki fark çok fazla olmalı ki. Hatta bu ifadede toplamı falan söylese hemen sen direkt 1'i yaz. 1 ile neyin çarpımı varsa hani bu ifadelerde o daha toplamın en büyük değerini büyük ihtimalle senin karşına çıkartır. Orada farklı bir değer yoksa. Yani burada fark fazla az olduğu için en büyük değer çıktı. Burada fark az olduğu için diğerlerine nazaran sonuç en büyük değer 9 çıkmış oldu. Bu notun aynısında toplamın en küçük değeri soruluyorsa fark en küçük olmalı diyelim. Bak fark en küçük, burada fark en küçük olmalı diye söylüyoruz. Bu şekilde kendiniz de bu sorulara adapte olmaya çalışın arkadaşlar. Kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Anlaşıldı mı Rafık? Bence anlaşılmış olabilir. Yani anlaşılmış olabilir eğer iyi anlatabildiysem. X çarpı y 18 ve x artı toplamın en büyük ve en küçüktür. Bak burada ben denedim sadece. Denedim buldum. Denemesen ne olurdu? Şimdi bu nottan yapsaydım. En büyük değeri sonrası ben hemen 1 ile 18 yapıştırırım. Tık tık.
Direkt 18 kafadan 19 çıkardı en büyük değeri. En küçük değeri de hemen 2 ve 9, 3 ve 6'yı denerdim. Hangisi artık en küçük değer olduysa yazardık. Tabi bunların hani 18 vermez, bazen 27 falan verir, uzun olur. O şekilde ilerleteceksin yine işlemi arkadaşlar. Şimdi biz diğer sorumuz ne? A ve B doğal sayı, M reel sayıdır. Şimdi bu sorular da genellikle karşımıza çıkar arkadaşlar. A eşittir 14 eksi M, B eşittir M artı 12 ifadeleri veriliyor. A çarpı B çarpımının en büyük değeri kaçtır demişiz. Şimdi burada yukarıda sen neyi görüyorsun tanım kümesinde? A ve B'nin doğal sayı olduğunu görüyorsun, doğru mu? Şimdi A ve B doğal sayı ise bir önceki sorularda da gördüğümüz için ne değerleri alabilir? Sıfırdan başlayıp 1-2 sonsuza kadar gider. Peki M ne demiş burada? Reel sayı. Biz reel sayı ne demiştik? 200 TL'lik banknot. Yani bunların hepsi var. Yani M reel sayısı doğal sayı da olabilir, tam sayı da olabilir, rasyonel ifade de olabilir, irrasyonel ifade de olabilir. Doğru mu? Tamam. A'ya 14 eksi M, B'ye M artı 12 ifadelerini vermişsin. A çarpı B çarpımının en büyük değeri kaçtı? Şimdi ben bunun ikisini beraber çarpacak mıyım? A çarpı B. Burada 14 eksi M. M'yi bilmiyorum. Birbirini çarpacağım. Çok uzun işlemler olacak. Sakin. Sakin Rafık. Bak arkadaşlar. A çarpı B. Daha demin biz neyi bulmuştuk? Toplamı verilen ifadenin A artı B. Verilen ifadenin A çarpı B çarpımının en büyük değerini soruyorsa ben toplamı verilen ifadeleri aralarındaki farkı en uzun tutarım. En uzak tutarım ve A çarpı B'nin en büyük değerini bulurdum. Burada toplamı neden bulmuyorum? Bak burada eksi M var, artı M var. Ben bunları toplarsam M'ler birbirini götürecek alt alta. Vallahi çok iyi. 14 eksi M ve M artı 12. Toplarsam ne gelecek? Şu M'ler birbirini götürmeyecek mi artı eksi? Evet. Buradan 14 artı 12 26 gelecek. Doğru mu? 26. Bu 26 neye eşit? A artı B'ye. Çünkü A 14 eksi M, B M artı 12. Yani A artı B. O zaman sorumuz ne oldu biliyor musun? Sorumuz şuna döndü. A artı B eşittir 26. A çarpı B. Şimdi A artı B 26 ise arkadaşlar. Buradan sonrası sana kalmış zaten. Şimdi A artı B 26 ve A çarpı B çarpımının en büyük değerini soruyorsun sana. Şimdi çarpımda en büyük değeri nasıl bulursun? Şimdi çarpımı verilen ifadeleri, toplamı verilen ifadeleri fark en az olursa buluyordun. Ama çarpımda nasıl? Çarpımın en büyük değerini bulman için burada farkın birbirine çok yakın olması gerekiyordu. Doğru mu? Hani daha ikinci soruda da gördük rakamdan sonraki soruda. O zaman ben bu iki ifade şu A artı B'ye en yakın ifadeleri veririm ki sayıda çarpımında yüksek çıkması için. O zaman ben 26'yı 2'ye böldüğümde kaç çıkıyor? 13. Ben bunu 13 verebilirim. Çünkü A ve B farklı doğal sayı dememiş. Farklı deseydi birbirine hani değer vermeye uğraşırdım ama farklı demediği için 13 yapıştırabilirim. A artı B 26 ise 13 daha eşittir 26 olur. Ben bunun çarpımı kaç? 169 ve en büyük değeri de bu arkadaşlar. İsterseniz teker teker 1.25 iki şeyde deneyebilirsiniz. Ama denemeyi tavsiye etmem. Çünkü bu tarz sorular hep karşınıza çıkacak. Aradaki fark en az olursa en büyük değeri bulur. Bak aradaki fark kaç? 0. Eğer farklı deseydi ben bunu ne yapardım? 14 ya da 12-14 alabilirdim. Hani farklı dediği için burada aynı sayılar olduğu için 13 alıp çarpımının da en büyük değerini bulmuş oldum. Gelelim 5. soruya. 5. sorumuz ne? A ve B tam sayı demiş bu sefer. Bak tam sayılara geçtik. Tam sayı dediğimiz küme neydi? Yani bu tam sayı dediği zaman sen ne anlıyorsun? Tam sayı dediğim zaman ben şunu anlıyorum hocam. İşte eksi 3, eksi 2, eksi 1 yani 0 da olabilir. 0, 1, 2, 3. Tam sayı dediğim ifadede negatif de var derim. Doğal sayı haricinde. Negatif de var. Bunu yazdın mı? Negatif de var tam sayı dediği zaman. Tamam soruya geçelim. A çarpı B 16 ise A artı B toplamının en büyük ve en küçük değeri kaçtır? Kek sen bunları çok iyi biliyorsun Rafık. A çarpı B 16 ve A artı B toplamının en büyük değerini soruyor. Doğru mu? Şimdi en büyük değerde sen neyi biliyordun çarpımda? Ben en uzak ifadeleri verirsem toplamda en büyük çıkar. Direkt hemen hatta hatırlıyorsan A'ya 1 verip hemen başlıyorduk. 1 verdin. B kaç? 16. Topladın 17. Şimdi diğerlerini vermeye gerek var mı? Yok. Biz çarpımdan toplam ifadesinde bulmuştuk zaten. En uzak ifadeyi verirsek toplamın en büyük değerini buluruz. O zaman 17 toplamın en büyük değeri. Doğru mu? A çarpı B 16 olduğu için A'ya 1 B'ye 16 veririm. A artı B'nin toplamının 17'nin en büyük değer olduğunu bilirim. Çünkü arasındaki fark çok fazla. A'ya 0 veremem. Doğru mu? Peki en küçük değeri nasıl bulacağım bu tam sayılarda? Bak en küçük değeri not.
tam sayı tanım kümesi olarak verilmişse, şu yukarıdakine tanım kümesi denir arkadaşlar. Tam sayı tanım kümesi verilmişse en büyük ve en küçük değer soruluyorsa toplamda en küçük değer en büyük değerin negatiflisine eşittir arkadaşlar. Negatifine eşittir. Yani ne diyorum? En büyük değer 17 ise nottan anladığım kadar en büyük değerin negatiflisine eşitse en küçük değer ise arkadaşlar eksi 17'dir. En küçük değer. Direkt bu şekilde pratik şekilde bulabilirsin. Yo, ben pratik bulmak istemiyorum. O zaman aynı şekilde en uzak olacaksa ne yaparsın? A'ya eksi 1 verirsin. B'ye eksi 16 verirsin. Eksi ile eksinin çarpımı kaç nedir? Pozitiftir arkadaşlar. Eksi eksi daha çarpım pozitif. Bunlar pozitif olursa ne olur? 16. Bunları toplarsan eksi 16 eksi 1 daha. İkisi de eksi ise beraber toplayabiliyordun. Eksi 17 sonucuna ulaşırsın. En küçük değeri de bu şekilde bulabilirsin arkadaşım. Tamam, A ve B tam sayı. Bu şekilde çarpımı verilen ifadeleri, toplamı verilen ifadeleri, en büyük ve en küçük değeri sorduğunda en büyük değeri yine aynı şekilde bulursun. En küçük değeri sorduğunda ise tam sayıysa bunun bu sefer neyine olacak? Bu sefer eksilisi olacaktır dersin ve eksi 17'yi yapıştırırsın. Tamam, bu hiç değişmez yani. Artı 17 ise eksi 17 en küçük değer. Artı 20 ise eksi 20 en küçük değer dersin. Burada ne yapalım arkadaşlar? Diğer videoya kalsın. Diğer videoda da bol bol sorular çözeceğiz. Bu soru diğer videoya kalsın. Diğer videodan devam ederiz. Tamam, PDF'i aşağıda bıraktım. Sen PDF'i al. Bundan sonra ikinci videoya seni bekliyorum. Tamam Rafık, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.